Merhaba. Bugün seninle bize ulaştırdığım kaynakları şöyle bir masaya yatıralım diyoruz. Kürtlerin kökenleri, tarihi, dili, kültürü, hatta günümüzdeki politik durumları. Oldukça geniş bir çerçeve. Evet, elimizdeki materyaller de epey çeşitli. Faruk Arslan'ın metinleri var, tarihi kayıtlar, nüfus verileri, dil analizleri, politik yorumlar, bayağı zengin bir kaynak havuzu. Aynen. Amacımız da bu yoğun, hatta bazen çelişkili bilgiler arasından en önemli noktaları, belki şaşırtıcı detayları çıkarıp sana sunmak. Daha net bir resm için. Tabii, şeyi belirtmek lazım, kaynaklardan birinin yazarı Faruk Arslan'ın kendi amacı, yok sayılan Kürt medeniyetini Kürt kaynaklarıyla ortaya çıkarmak ve kimlik sorununu çözmek olarak ifade edilmiş. Bizim buradaki rolümüz ise bu metinlerdeki farklı görüşler de dahil bilgileri tarafsız bir şekilde aktarmak olacak. Kesinlikle. Tarafsızlık önemli. O zaman hadi başlayalım bu konuyu dediklemeye. İlk durak kökenler. Kaynaklar burada ilginç bir paralellik kuruyor. İşte bazı Türk milliyetçilerinin köklerini Sümerlere dayandırması gibi. Evet, bazı Kürt milliyetçilerinin de Kürt kelimesini Sümerce'deki kurti yani dağlı kelimesine bağladığı belirtiliyor kaynaklarda. Ama işin aslı biraz daha karmaşık galiba. Tam bir fikir birliği yok gibi. Kesinlikle yok. Yani antik metinlere bakınca bir sürü isim geçiyor. Karda, Kurti, Guti, Karduh, Gorduh. Xenofon'un bahsettiği Karduklar var mesela MÖ 400'lerde. Başlangıçta Kürtlerle direkt ilişkilendirilmiş ama kaynaklar diyor ki bu isim Ermenice'den geliyor olabilir ve zamanla bu doğrudan bağlantı tezi zayıflamış. Peki genel kabul gören görüş ne yönde? Genel kanı İrani kökenli oldukları yönünde. Ama Vladimir Minorski gibi uzmanlar şunun altını çiziyor. Kürtler dediğimiz topluluk homojen değil. Yani dilsel bir bütünlük var belki ama etnik köken olarak çeşitlilik gösteriyorlar. Hatta tarihte biz Arap kökenliyiz diyen Kürt toplulukları bile olmuş, kaynaklarda bu da not edilmiş. İsmin kökeniyle ilgili başka teoriler de var mıydı? Gort gibi mesela. Var, evet. Sasaniler dönemi destanı Karnamak-i Ardaşir-i Babagan'da Kürt kelimesi geçiyor. Bunun Farsça gord yani kahraman kelimesinden türemiş olabileceği düşünülüyor. Daha da eskiye gidersek Subarular, Hurriler, Mitanniler, bu eski Mezopotamya halklarının Kürtlerin ataları olabileceği tezleri de var. Mitannilerle ilgili ilginç bir detay vardı sanki. Aşiret isimleri falan. Varyantlarla bazı Kürt aşiret isimlerinde hala yaşadığı belirtiliyor. Gutilerle bağlantı da öyle. Kimisi Guti ile Kurti aynı kökten diyor. Kimisi kelime sığır demek diyor. Yani anlayacağın köken hikayesi bayağı dallı budaklı. Anladım. Peki tarih sahnesine çıktıklarında, yani kayıtlara girdiklerinde durum ne? Orada izler biraz daha netleşiyor. Mesela Asur kralı ilk Tiglat-Pileser, milattan önce 1100'lerde Van Gölü civarında Kurti veya Kurti diye bir bölgeyi fethettiğini yazmış. Kürdistan terimi peki? O ne zaman kullanıma giriyor? O çok daha sonra Selçuklular dönemi bir yönetim birimi olarak yani bir eyalet adı gibi kullanılmaya başlanıyor. Hatta 1340 tarihli Nezahetül Kulub eserinde sınırları bile çizilmiş. Arap-Irak, Huizistan, Pers-Irak, Azerbaycan ve Diyarbakır'ı kapsayan bir bölge olarak tarif ediliyor. Bu önemli bir nokta. Büyük imparatorluklarla ilişkileri nasıl olmuş? Abbasiler, Büveyhiler. Genellikle inişli çıkışlı olmuş diyebiliriz. Abbasiler zamanında hem isyanlar var hem de bazı aşiretlerin yükselip Azerbaycan'a göç etmesi gibi durumlar. Büveyhi hükümdarı Adudüddevle'nin Kürt isyanlarını bayağı sert bastırdığı anlatılıyor. Ama aynı dönemde Mervaniler gibi Kürt hanedanları da güçleniyor. Diyarbakır merkezli Mervaniler Dicle üzerine köprü falan yapmışlar. Moğollarla, Memlüklerle. Moğollara karşı genelde direnmişler. Memlüklerin yanında yer almışlar. Sultan Baybars'ın ordusunda Kürtlerin olduğu biliniyor mesela. Osmanlı dönemi peki? Biraz daha yakın tarihe gelirsek. Osmanlı'da da benzer bir durum var. İşte Hakkari gibi yerlerde isyanlar oluyor. Diğer yandan 2. Abdülhamit döneminde Hamidiye alayları kuruluyor. Bu alaylar devlete entegrasyonu amaçlıyor ama kaynaklara göre aşiretler arası rekabeti de körüklemiş biraz. Evet, o konu da karmaşık.
Rus-Türk savaşlarındaki rolleri de geçiyor kaynaklarda. Hatta ilginç bir detay, Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa kralına yazdığı bir mektupta Kürdistan ifadesini kullandığı belirtiliyor. Sadece imparatorluklarla etkileşim değil, kendi devlet ve beyliklerini de kurmuşlar değil mi? Kaynaklar nelerden bahsediyor? Evet, birkaç önemli örnek var. Mesela Corduene yani Gordiene. Xenofon ve Strabo bahsediyor bundan. Kral Zarbienus'un Roma ile ittifak kurması, sonra suikasta uğraması, Romalı General Lucullus'un ona büyük bir cenaze töreni yaptırması, bunlar hep anlatılıyor. Erken dönemdeki siyasi yapıları gösteriyor. Sopene Krallığı da var galiba. Zazalarla bağlantılı olabilir deniyor. Aynen, Dicle ile Fırat arasında. Başkenti Harput yakınlarındaki Karkatioçarta. Hatta Darius'un meşhur Behistun yazıtındaki Zazana kasabası ile ilişkilendirenler var. Bir de Adiabene Krallığı var. Museviliği benimsemeleri çok ilginç geldi bana. Kesinlikle öyle. Kral Monobazes ve Kraliçe Helena Museviliğe geçiyor. Hatta Romalılar Yahudi'yi işgal edince Celile'ye yardım bile gönderiyorlar. O dönemin şartlarında bayağı dikkat çekici. Tabii Nemrut Dağı'ndaki Kommagene'yi de unutmamak lazım. Elbette Kommagene ve Kral Antiyokos'un anıt mezarı, daha sonraki dönemlerde Büveyhiler, Hamdaniler, Şeddadiler ve tabii ki Eyyudiler, Selahaddin Eyyubi ve Kudüs'ün Haçlılardan geri alınması. Bunlar da Kürtlerin geniş coğrafyalarda siyasi ve askeri olarak ne kadar etkin olduklarını gösteren örnekler. Peki, bu kadar köklü bir tarihten günümüze gelelim. Bugün Kürt nüfusu nerelerde yaşıyor? Rakamlar ne diyor? Kürdistan denen coğrafya biliyorsun Türkiye, İran, Irak, Suriye hatta Ermenistan topraklarına yayılıyor. Toplam nüfus için tahminler çok değişken. Kimi 20-25 milyon diyor, kimi 20-30 milyon. Ülke bakarsak. En büyük nüfus Türkiye'de. Tahminler 11 ile 15 milyon arası değişiyor. Sonra İran geliyor, yaklaşık 4,1 milyon. Irak'ta 4,3 ile 5,8 milyon arası bir rakam veriliyor. Çoğu da Kürdistan bölgesel yönetiminde yaşıyor. Suriye'de ise 1-2 milyon civarı. Ama sadece bu 4 ülkede değiller anladığım kadarıyla. Hayır, değiller. Kafkasya'da, Orta Asya'da, Afganistan'da topluluklar var. İsrail'de, Lübnan'da yüz binleri bulan nüfuslar var. Gürcistan, Ermenistan, Türkmenistan, Kazakistan, buralarda da on binlerce Kürt yaşıyor. Avrupa diasporası da çok önemli sanırım. Hem de nasıl? Özellikle Almanya'da çok büyük bir Kürt nüfusu var. Kuzey Amerika'da da yani ABD ve Kanada'da on binlerce Kürt var. Hatta Japonya'da Warabi şehrinde Warabistan diye anılan küçük bir topluluktan bile bahsediliyor kaynaklarda. Yani inanılmaz geniş bir alana yayılmış durumdalar. Türkiye özelinde ilginç bir nokta vardı kaynaklarda. Batıdaki nüfusun doğudakinden fazla olabileceği iddiası. Bu nasıl oluyor? Evet, bu önemli bir tespit. Kaynaklar diyor ki, ekonomik sebepler başta olmak üzere geçmişteki isyanlar sonrası zorunlu göçler ve özellikle 1990'lardaki köy boşaltmaları gibi faktörler yüzünden günümüzde İstanbul, İzmir, Adana gibi batıdaki metropollerde yaşayan Kürt kökenli nüfusun geleneksel Kürt bölgeleri olan Doğu ve Güneydoğu'daki nüfustan daha fazla olabileceği tahmin ediliyor. Bu bayağı önemli bir demografik değişim aslında. Kesinlikle. Modern süreçlerin etkisini çok net gösteriyor. Peki dil konusuna geçelim. Bu kadar geniş coğrafya, zengin tarih, dil yapısı da çeşitlidir herhalde. Kürtçe nasıl tanımlanıyor? Kürtçe, Hunt-Avrupa dil ailesinin Hint-İrani koluna bağlı, daha spesifik olarak Kuzeybatı İrani grubunda yer alıyor. Kaynaklar dil bilimci Mackenzie'ye atıfla, hani bazen iddia edilen Sümerce, Hurrice gibi İran öncesi dillerden kalıntılar taşıdığı tezinin bilimsel kanıtı pek yok diyor. Ana lehçeler hangileri? 2 ana lehçe öne çıkıyor. Kurmancı yani Kuzey lehçesi, bu en yaygını 15-17 milyon kişi konuşuyor deniyor. Bir de Sorani var, orta lehçe. Zazaca ve Goranice. Onların durumu biraz tartışmalı sanırım. Ayrı dil mi lehçe mi? İşte orası tam bir muamma.
Kaynaklarda da bu farklı görüşler var. Etnolog gibi bazı kaynaklar ve bazı dil bilimciler Zazaca ve Goranice'yi ayrı ama yakın akraba diller olarak görüyor. Bazıları ise bunları Kürtçenin alt lehçeleri, bazen Güney Kürtçe grubu altında sınıflandırıyor. Bu sadece dil bilimsel değil, kimliksel bir tartışma aynı zamanda. Bir de alfabe meselesi var. Farklı yerlerde farklı alfabeler kullanılıyor. Bu da ilginç. Evet, bu da modern dönemdeki önemli bir özellik. Türkiye'deki Kürtler çoğunlukla Latin alfabesini kullanıyor. Havar alfabesi diye de biliniyor. İran ve Irak'takiler Arap harfli bir alfabe kullanıyor. Sovyetlerde Kiril miydi? Evet, eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki Kürtler bir dönem Kiril alfabesi kullanmış. Hatta kaynaklarda ilginç bir detay var. 1920'lerde Sovyetlerde İshak Marogulov diye Asuri kökenli bir öğretmen, Kürtçe için bir Latin alfabesi geliştirmiş ve bu kullanılmış bir süre. Vay canına. Bu alfabe çeşitliliği iletişimi zorlaştırmış mıdır acaba? Özellikle diaspora için. Muhtemelen, özellikle diaspora medyasında, mesela kaynaklarda adı geçen MedTV gibi yayınlarda, bu durum içerik üretiminde falan bazı zorluklar çıkarmış olabilir. Peki dil bu kadar çeşitliyken edebiyat nasıl gelişmiş? Sözlü gelenek güçlüdür herhalde ama yazılı edebiyat... Sözlü gelenek evet çok zengin ama yazılı edebiyatında kökleri eskiye dayanıyor. 19. yüzyılda Polonyalı A. Jaba'nın Erzurum'da yaptığı derlemeler var. Alaaddin Secadi'nin Bağdat'ta basılan Kürt edebiyatı tarihi var. Bunlar önemli çalışmalar. Klasik döneme bakınca Molla Ciziri, Elia Heriri, Feki Teyran ve tabii ki Ehmede Hani. 17. yüzyılda meşhur Memuzin destanını yazan isim. 19. yüzyılda biraz daha politikleşiyor mu edebiyat? Evet, Hacı Kadir Koyi ve Şeyh Rıza Talabanı gibi isimlerle şiire lirizmin yanında vatanseverlik temaları da girmeye başlıyor, güçleniyor. Modern dönemde peki gazetecilik falan... Modern dönemde Pire Mert, Goran, Hejar gibi önemli şairler var. Kürt basınının doğuşu çok kritik. İlk Kürt gazetesi Kurdistan, 1898'de Kahire'de çıkıyor. Miktat Mithat Bedirhan tarafından. Sonra Roji Kurt, Havar ki Havar Latin alfabesinin yaygınlaşmasında çok önemli. Sovyetlerde Riya Eteze, Suriye'de Ronaha'yı. Bu yayınlar hem dilin standartlaşmasına hem de modern kimliğin inşasına katkı sağlıyor. Buradan 20. ve 21. yüzyıla yani daha politik konulara geçiyoruz ister istemez. Türkiye'deki durum kaynaklarda nasıl ele alınmış? Kürt sorunu bağlamında. Evet, Türkiye'de Kürt sorunu olarak adlandırılan, tabii farklı isimlendirmeler de var, Güneydoğu sorunu, terör sorunu gibi mesele öne çıkıyor. Kaynaklar, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o tekçi ulus devlet anlayışını ve bunun Kürt kimliğinin reddine yol açan politikalarını anlatıyor. Yer isimlerinin değiştirilmesi, dil yasakları. O kart-kurt teorisi falan da geçiyor mu kaynaklarda? Geçiyor, evet. Kürtlerin aslında karda yürürken kart-kurt sesi çıkaran dağ Türkleri olduğu yönündeki o inkarcı iddia ya da TRT'nin 1991'deki Körfez Savaşı sırasında Kürtler yerine Iraklı etnik gruplar demesi gibi örnekler veriliyor. Kaynak metinlerde bu döneme yönelik eleştiriler de var anladığım kadarıyla. Özellikle Atatürk ve Kemalist döneme dair. Evet, özellikle Faruk Arslan'ın metinlerinde bu çok belirgin. Atatürk ve Kemalist döneme yönelik oldukça sert eleştiriler var. İşte diktatörlük suçlaması, azınlıklara Ermeni, Süryani, Rum ve Alevilere yönelik baskı ve katliam iddiaları, laiklik uygulamasının Aleviliği ve tarikatları yasaklarken Sünni İslam'ı Diyanet üzerinden kontrol ettiği gibi yorumlarda yer alıyor. Biz bunları kaynaklarda yer alan görüşler olarak aktarıyoruz tabii. Peki Türkiye'deki durumda zamanla bir değişimden de bahsediliyor mu? 2000'ler sonrası mesela. Evet, kaynaklar 2000'li yıllarda bir değişim sürecinin başladığına da işaret ediyor. İşte dönemin başbakanı Erdoğan'ın Kürt sorunu demesi, özel Kürtçe TV ve radyolara sınırlı izin verilmesi ve tabii en önemlisi 2009'da devlet kanalı TRT6'nın yani şimdiki TRT Kurdi'nin açılması. Bunlar bir değişimin göstergesi olarak sunuluyor. Ama tabii sorunun çözümü hala tartışmalı bir konu. Komşu ülkelere bakalım biraz da. Suriye, Irak. Oradaki Kürtlerin durumu nasıl anlatılıyor? Suriye'de nüfusun daha çok sınırlara yakın bölgelerde yoğunlaştığı belirtiliyor.
İlginç ve trajik bir olay aktarılıyor. 1962'de özel bir nüfus sayımı yapılıyor ve yaklaşık 120 bin Kürt yabancı ilan edilip vatandaşlıktan çıkarılıyor. Hakları kısıtlanıyor. Irak'taki durum daha da kötü galiba. Özellikle Baas rejimi dönemi. Evet, Irak'taki durum çok daha dramatik anlatılıyor. Baas rejimi döneminde özellikle Kerkük gibi petrol zengini bölgelerde sistematik bir Araplaştırma politikası izlenmiş. Yüz binlerce Kürt zorla yerinden edilmiş. En korkunç olaylar ise Enfal operasyonu. 1986-89 arasında Saddam Hüseyin rejiminin Kürtlere yönelik soykırım kampanyası olarak tanımlanıyor kaynaklarda. 100-150 bin civarında Kürt katlediliyor. Halepçe'de kimyasal silah kullanılıyor. Bunlar çok ağır olaylar. Ama 2003'ten sonra Irak Kürdistan'da bir değişim yaşandı değil mi? Bölgesel yönetim kuruldu. Evet, 2003'te ABD müdahalesiyle rejim devrilince ve Kürdistan bölgesel yönetimi anayasal bir statü kazanınca önemli bir dönüm noktası oldu. Kaynaklar KBB bölgesinde göreceli bir istikrarın sağlandığını, ekonomik bir canlanma, özellikle inşaat sektöründe, yaşandığını kültürel gelişmeler olduğunu belirtiyor. Kürtçe eğitim yaygınlaşmış mesela 2005 itibariyle 5 devlet üniversitesinde Kürtçe eğitim veriliyormuş. İran'daki Dürüm ve Mahabat Cumhuriyeti deneyimi de ilginç. O neydi tam olarak? İran'da da ciddi bir Kürt nüfusu var. Kaynaklar 1979 devrimi sonrası devletle Kürt gruplar arasında çatışmalar yaşandığını not ediyor. PJAJK diye bir örgütten bahsediliyor. ABD'nin terörist listesinde olduğu belirtiliyor. Tarihsel olarak da 1946'daki Mahabat Cumhuriyeti önemli. İran Kürdistan'ında Sovyet desteğiyle kuruluyor. Kazim Muhammed liderliğinde ama çok kısa ömürlü oluyor. Sovyetler desteğini çekince hızla yıkılıyor ve liderleri idam ediliyor. Bütün bu siyasi çalkantılar, baskılar, ekonomik zorluklar, diasporanın oluşumunda bunların hepsi etkili olmuş anlaşılan. Kesinlikle. Kaynaklar hem siyasi sığınmacılığın hem de ekonomik göçün diaspora oluşumundaki rolünü vurguluyor. Mesela 1960'larda Almanya'ya giden misafir işçiler arasında çok sayıda Kürdün olduğu belirtiliyor. Daha sonraki yıllarda ise Türkiye, Irak, İran, Suriye'deki çatışmalar nedeniyle Avrupa'ya ve başka yerlere yoğun bir siyasi sığınmacı akılı olmuş. PKK ve siyasi partilerle ilgili de notlar var. Onları da tarafsızca aktaralım. Evet, PKK'nın AB, ABD ve NATO tarafından terör örgütü olarak listelendiği bilgisi kaynaklarda mevcut. Türkiye'de de DTP gibi Kürt siyasi hareketini temsil eden partilerin kapatma davalarıyla yüzleştiği belirtiliyor. Bunlar da kaynaklarda geçen bilgiler. Gelelim başta bahsettiğimiz o çatışan anlatılara. İngilizlerin rolü, Barzani ailesi gibi konularda farklı, hatta zıt iddialar var demiştin. Bunları nasıl ele alıyor kaynaklar? Evet, burası önemli. Mesela İngilizlerin rolü, kaynak metinlerde bir yandan Erhan Hafyoncu'ya atıfla, İngilizlerin 1920'lerde aman bir Kürt devleti kurulursa bölge karışır diye raporlar yazdığı belirtiliyor. Ama hemen başka bir yerde tam tersi bir iddia var. İngilizler aslında Atatürk'ü destekledi, Kürt isyanlarını bastırmasına göz yumdu, hatta Musul'u Türkiye'ye bıraktırdı gibi. Yani tamamen zıt iki yorum. Aynen. Bu da bize şunu gösteriyor. İngilizlerin bölge politikalarına dair tek bir yorum yok. Farklı ve çelişkili perspektifler var. Bizim de amacımız bunları kaynaklarda böyle farklı görüşler var şeklinde sunmak. Barzani ailesiyle ilgili iddialar da bayağı dikkat çekiciymiş. Yahudi kökenleri, Kabala bağlantısı, sonra İslam'a geçiş, Nakşibendilik. Evet, kaynaklar bu konuda oldukça detaylı anlatımlar sunuyor. Ailenin kökenleri, dini evrimleri, aşiretler arası yükselişleri, dış güçlerle İngilizler, İsrail'in ABD'ye kurdukları iddia edilen ilişkiler. Bütün bunlar anlatılıyor. Tabii bu iddiaların doğruluğunu teyit etmek bizim işimiz değil, biz sadece kaynaklarda bu tür iddialar ve anlatılar yer alıyor diyoruz. Nakşibendi tarikatının Kürt toplumundaki ve siyasetindeki rolü de vurgulanıyor galiba. Evet, özellikle Nakşibendiliğin Halidi kolunun kurucusu Mevlana Halidi Bağdadi'nin Kürt olması ve tarikatın Sünni Kürtler arasında çok yaygın olması önemli bir faktör olarak sunuluyor. 19. yüzyıldaki Şeyh Ubeydullah Nehri isyanı ve bu isyanda tarikatın ve aşiret yapısının rolü gibi konulara da değiniliyor. Dini yapıların siyasetle ve toplumla ne kadar iç içe geçtiğini gösteren bir örnek bu. Gerçekten de baş döndürücü bir konu.
Antik kökenlerden modern siyasete, dilden kültüre, birbiriyle çatışan anlatılara. İnanılmaz geniş ve karmaşık. Aynen öyle. Bu incelediğimiz kaynaklar da zaten bunu gösteriyor. Kürt tarihi kimliği, siyaseti hakkında böyle basit, tek bir doğru cevap yok. Farklı ülkelerdeki farklı deneyimler, farklı alfabeler, sürekli değişen siyasi statüler, hatta aynı toplum içindeki farklı dini ideolojik yaklaşımlar. Hepsi konuyu katmanlı hale getiriyor. Kimlik mücadelesi, hak talepleri, devlet politikaları, kültürel direnç, bu temalar sürekli dönüp dolaşıp karşımıza çıkıyor. Peki, bu derinlemesini incelemeyi bitirirken belki sana da düşünmek için bir soru bırakabiliriz. Bütün bu köklü tarih, bu kadar farklı ülkeye yayılmış nüfus, hiç bitmeyen bir tanınma mücadelesi, iç ve dış onca etken, bu kadar karmaşık bir denklemde, sürekli değişen bu coğrafyada, Kürt kimliği ve siyasi geleceği için bir sonraki bölüm sence ne olabilir? Evet, bu sorunun cevabı belki kaynaklarda yok ama üzerine kafa yormaya değer bir soru gerçekten.